Merhaba, bugün sizlere kendini gerçekleştiren kehanet ve Pigmalion etkisi hakkında konuşalım istiyorum. İlk önce bunun ne olduğundan biraz bahsedelim isterim. Kendini gerçekleştiren kehanet, psikolojide önemli bir kavramdır ve insanların bir durum veya olay hakkındaki beklentilerinin bu durumun gerçekleşmesine nasıl katkıda bulunduğunu açıklar. Kavram ilk kez Amerikalı sosyolog Robert Merton tarafından 1948 yılında ortaya atılmıştır. Bu kavram bazı yerlerde Pygmalion etkisi yani beklenti etkisi olarak da geçmektedir. Bu bireylerin başkalarının kendileri hakkında sahip olduğu yüksek beklentiler nedeniyle performanslarını artırma eğilimini de açıklamaktadır. Bu etki özellikle eğitim, liderlik ve iş dünyasında gözlemlenmiş ve insan psikolojisindeki güçlü sosyal bir fenomen olarak temsil edilmiştir. Buna göre bu yapı için aslında halk diline baktığımızda korktuğum başıma geldi, bir şey 40 defa söylersem olur, aklına gelen başına gelir gibi sözlerinde benzer karşılığı gibi bir yerde durmaktadır. Pigmalion etkisi adını Yunan mitolojisindeki bir heykeltıraş olan Pigmalion'un hikayesinden alır. Bu kavram aslında inançların gücünü ortaya koymak için oldukça etkili de bir yapıdır. Pygmalion, kadınlarla yaşadığı olumsuz tecrübelerden sonra ölünceye kadar kimseyle evlenmeyeceğine dair büyük bir yemin eder ve kendini mesleğine adar. Daha sonra kötü tecrübelerine rağmen yalnız kalmak istemediğinden olsa gerek kimseye benzemeyen mükemmel kadını yaratabilmek için düşlerindeki kadın heykelini yapmaya karar verir. Yapmış olduğu heykel o kadar güzel olmuştur ki ona aşık olur. Bu heykelin adını Galatea'ya koyar. Her gün uzun uzun Galatea'yı seyreder. Onunla konuşur, ona hediyeler alır. Her gece düşlerinde Galatea'nın canlandığını görür. Ve artık dayanamaz. Yarattığı bu kusursuz heykeli canlandırması için Afrodit'e gider ve yalvarır. Afrodit onun bu isteğine kayıtsız kalamaz ve heykele can verir. Hayat bulan Galatea da Pygmalion'un aşkına karşılık verir ve aşkları günümüze kadar birçok disiplini etkileyerek Pygmalion etkisi olarak süregelmektedir. Fakat bu ismin dışında bilimsel olarak biraz daha değiştirilerek ilk defa 1948 yılında sosyolog Robert Merton'un bir sözünde daha belirgin halde karşımıza çıkmaktadır. Bir durum gerçek olarak algılanıyorsa o durumun sonuçları kişinin gerçeği olacaktır demiştir. Bu kavram ile bir bireyin yüksek beklentilere maruz kalmasının onun performansını arttırabileceğini ifade etmiştir. Kendini gerçekleştiren kehanet teorisi ile Pygmalion kavramı aslında paralel işlemektedir. Pygmalion etkisi kısaca başkalarının düşüncelerine inanmak ve sonunda ona rastlamak, kendini gerçekleştiren kehanet ise bizim kendi senaryolarımıza inanmamız ve bu şekilde sonuçlarla karşılaşmamızdır. Her iki durumda da beyinde yaratılan bir olgunun yoğun düşünüldüğünde gerçekleşmesi durumu karşımıza çıkmaktadır. Peki bu olaylar gerçekten olacakların önceden bilinmesinden mi olmakta yoksa tahminler mi onları yönlendirmektedir dersek, bilimsel olarak aslında cevabı şudur. Bu yapı beynimizde şöyle işlemektedir. Olumlu veya olumsuz ne düşünüyorsak beynimiz otomatikman o yapıyı algılar ve kendini o yapıya göre yaşamsal olgularla kurar, onu yaşa eğiliminde olur ve bu şekilde yol alır. Bu şekilde de istediğine ulaşır. Yani aslında kurguladığı olaya o kadar çok inanır ki yaşayacağı ortama kadar onu bir şekilde imgeler ve olmuş gibi ruhsal alanında işler, son olarak real yaşamında da bunu yaratır. Yani şöyle düşünebiliriz. Sabahleyin kalktık. Daha güne tam olarak başlamadan ve ne olacağını, kimlerle nasıl maceralar yaşayacağımızı bilmeden bugün kesin kötü bir gün geçireceğim. İşte kesin biriyle kavga edeceğim ya da çok yorgunum, kesin zor bir gün olacak gibi kelimelerle en önemlisi de buna inanarak güne başladığımızda, bu şekilde adım attığımızda gün sonunda bunların hepsini yaşayıp evimize döneriz. Çünkü beyin tamamen kurgularla yaşar ve bunlarla beslenir. Ne komut alırsa da buna inanır. En çok da olumsuz komutlara kodlanır ve buna inanır. İşin en kilit noktası budur. Beyin inanır. Aslında bakarsak bu çok güçlü bir yetenektir. Fakat bunu kullanmayı becerebilmek bundan daha güçlü bir yetenek ister. Çünkü burada aslında bir nevi beyne hükmetme yapısını oluşturan bir şeyi bulmaktır hazinemiz. Ve bu gerçekten çok da kolay bir aşama değildir. Çözüldüğünde ise belki de hayatımızda hiçbir şey imkansız olmayacak ve istediklerimizi bu yönde şekillendirme gücünü de tamamen sahip olmuş olacağız. Bu duruma daha somut bir örnek vermek gerekirse, mesela hiçbir beklentili durum yokken, her şey iyi giderken, kişi partnerinin onu aldatacağı düşüncesine girebilir. Fakat orada elle tutulur hiçbir durum yoktur. Kişi bu düşüncesine o kadar çok inanır ki istemsiz olarak partnerine soğuk davranışlar sergiler, sorularıyla onu boğar, yok yere oluşturduğu söylemlerle partnerini kendinden otomatikman uzaklaştırır. Ve sonunda belki de aslında istemediği ve korktuğu kehanetini gerçekleştirmiş olur. Gerçekten aldatılma durumunu yaşayabilir.
Veya bir öğrenci, diyelim ki matematik dersinde başarısız olacağına inanıyor. Bu inanç nedeniyle ders çalışmayı bırakıyor ya da sınav sırasında heyecanlanıp odaklanamıyor. Çünkü bu inanç beyninde o kadar yoğun ki sonuçta sınav kötü geçiyor ve gerçekten matematik dersinde başarısız oluyor. Böylece başlangıçtaki beklentisi doğrulanmış oluyor. Yani olumsuz yaratılan bir kehanet böylece olumsuz süreç için yol açmış oluyor ve kendini gerçekleştiriyor. Çünkü beynimiz inandıklarını daima haklı çıkarmak üzerine kuruludur ve onu tamamladığında da istediğine ulaşmış olur. İnsan beyni daima tamamlayıcı bir yapıdadır. Hatta ufak bir nüans olsun. Mesela ders çalışırken veya herhangi bir şeyi unutmamak, uzun süreli belleğe aktarmak için danışanlarımıza şöyle bir öneride bulunuruz. Çalışacağınız herhangi bir konuyu iki uyku arasına konumlandırın. Çünkü beyin uykudayken tamamlama yapısına koşuludur. Daima buna ulaşmaya çalışır. Ve iki uyku arasında çalışılan konu veya durumlar uzun süreli belleğin hafızasına yerleşir. Böylece tam öğrenme olgusu oluşmuş olur. Konumuzu biraz daha toparlamak gerekirse, kendini gerçekleştiren kehanet her alanda insanın elinde olan inançlarını kapsamaktadır. Ve birey bir şeye nasıl inanmak istiyorsa aslında onu yaşaması sürpriz bir olay olmayacaktır. Bununla ilgili bilimselliği kanıtlanmış Robert Rosenthal ve Leonard Jacobson adında iki doktorun ünlü de bir deneyi vardır. Bu iki doktor bir ilkokulda sahte bir zeka testi uygularlar. Ancak bu test öğrencilerin potansiyellerini ölçmekten çok rastgele seçimler yapmak için kullanılır. Test sonuçlarına dayanarak öğretmenlere belirli öğrencilerin çok yüksek potansiyele sahip olduğu ve gelecekte akademik olarak büyük başarılar gösterecekleri söylenir. Ancak bu öğrenciler aslında rastgele seçilmişlerdir. Yani özel bir yetenekleri yoktur. Öğretmenlere bu yüksek potansiyelli öğrencilerle ilgilenmeleri söylenmiştir. Onlar da bu öğrencilerin özel olduklarını düşünerek oldukça fazla bir ilgi göstermiş ve yıl sonunda bu öğrencilerin gerçekten başarılı oldukları gözlenmiştir. Yani öğretmenleri yüksek beklentileri ve yoğunlaşmaları gerçekten bir başarı olgusu yaratmıştır. Sonucun tek sebebi onlara inanmaları, ilgi göstermelerindendir. Çünkü onlara daha fazla destek sundular ve daha fazla olumlu iletişim kurdular. Bu da öğrencilerin kendine olan güvenlerini ve motivasyonlarını arttırdı. Öğretmenler de öğrenciler de farklı olduklarına inandılar ve bu yöndeki olumlu teorileri de gerçekleşmiş oldu. Burada öğrencilerin kendilerine inanmaları kendini gerçekleştiren kehaneti, öğretmenlerin öğrencilerine inanmaları ise Pigmalion etkisini tam olarak temsil etmektedir. Düşünsenize, o kadar mükemmel bir sistemle yaratılmışız ki düşüncelerimizle bizler her şeye ulaşabiliyoruz. Tek kaynak beynimizi buna odaklamak ve inanmaktan geçiyor. İnanç olgusu insan hayatında gerçekten çok önemli bir yere sahip. Biz inandıklarımızla şifası zor olan bazı tıbbi hastalıkları bile yenebiliyoruz. Misal kanser hastalıkları. Bazen doktorlar hastanın iyileşmesi için gerekli tıbbi müdahalenin yanında şunu da derler: moralini yüksek tutun. Aslında altyapıda bu hastalığı yenebilmeye dair bir inanç başarısı, besleyin duygusu yatmaktadır. Ya da bazı durumlarda hastalara plasebo etkisi kullanılır. Boş ilaç etkisi de deriz biz buna. Bu hastalara mevcut durumlarına göre bazen ilaç tedavisi verilemez ve boş ilaç sunulur. Hastanın aldığı ilaç tedavinin yanında ilacın gerçekten etkili olduğuna inanması ile fiziksel veya psikolojik olarak iyileşme göstermesi durumudur bu. Aslında verilen madde veya tedavi biyolojik olarak etkisizdir. Belki şırıngadaki boş bir sudur ya da içi boş bir haptır ama hasta bilmeyerek sadece inancıyla iyi geleceğine inanmıştır ve gelirdi. Bu bağlamda şu sözle konumuzu bitirelim isterim. Söyleyen kişi kaynağı net değil ama oldukça etkili bir felsefik akış bence. Düşüncelerine dikkat et, sözlerin olur. Sözlerine dikkat et, eylemin olur. Eylemine dikkat et, alışkanlığın olur. Alışkanlıklarına dikkat et, karakterin olur. Karakterine dikkat et, kaderin olur. Yani elbette ki kader olgusu bu işin başka bir boyutu ama bizler bunun için bir yerlerde biraz da her şeyi kendi kendimize yaratıp her şeyin kendi kendimize senaryosunu yazıyoruz. Ve gün sonunda bunları yaşıyoruz. Bazı şeyler evrenin akışında ama bazı şeyler de bizim düşünce gücümüzde ve ruhumuzda saklı. O zaman güzel senaryolar yazabilmek dileğiyle. İnançla ve sağlıkla kalın.